Herkese selamlar. Bugün Süper Lig'de şampiyonluk yarışını adeta yeniden şekillendiren o maçı, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Göztepe mücadelesini mercek altına alıyoruz. Fenerbahçe mutlak favoriydi, kazanması gerekiyordu ama sahadan hiç beklemediği bir skorla ayrıldı. Gelin bu bir birlik sürprizin perde arkasında neler yaşandı hep birlikte bakalım. Aslına bakarsanız bu maç tam anlamıyla zıt kutupların savaşıydı. Düşünün bir kere, bir yanda ligin gol makinesi, diğer yanda ise kalesine duvar ören bir takım. İki farklı oyun felsefesi, iki bambaşka anlayış Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Rakamlar zaten maç öncesi her şeyi anlatıyordu değil mi? Fenerbahçe tam 42 gol atmış, ligin en skorer takımı. Karşısındaki Göztepe ise kalesinde sadece 10 gol görmüş, ligin en az gol yiyen ekibi. Yani bu istatistikler bile bize sahada nasıl bir taktik savaşı izleyeceğimizin sinyalini veriyordu. Peki, bu kadar farklı iki gücün çarpışmasında günün sonunda kimin planı tuttu? Fenerbahçe'nin o meşhur hücum gücü mü galip geldi, yoksa Göztepe'nin sarsılmaz savunması mı? Hadi gelin cevabı maçın hikayesinin içinde arayalım. Evet, şimdi gelelim o beklenmedik skorun hikayesine. Fenerbahçe'nin golle başlayıp umutlandığı ama Göztepe'nin anında cevap verip her şeyi değiştirdiği o kritik anlarda tam olarak neler yaşandı? Adım adım ilerleyelim. Maç Fenerbahçe için rüya gibi başladı aslında. 16. dakikada Musaba'nın harika bir ortası, Nene'nin bitirici dokunuşu ve gol. Kadıköy'de tribünler yıkılıyor. Ama bu sevinç çok uzun sürmedi. Sadece 8 dakika sonra 24'te Janderson bir anda sahneye çıktı ve skoru eşitledi. İşte o gol maçın bütün havasını değiştirdi. Üstüne bir de ilk yarının sonlarında orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek sakatlanıp oyundan çıkınca işler iyice sarpa. İkinci yarı başladığında ise sahada tek bir takım vardı desek yeridir. Maç resmen tek kaleye döndü. Fenerbahçe bütün hatlarıyla Göztepe kalesini abluka altına aldı, bastırdı, pozisyonlar buldu ama o ikinci gol, o galibiyet golü bir türlü gelmedi. Peki Fenerbahçe bunca baskıya rağmen o golü neden bulamadı? Cevap tek bir isimde ve bu rakamda saklı. 5. Bu Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'in maç boyunca yaptığı birbirinden kritik 5 kurtarışın sayısı. Özellikle ikinci yarıda kalesinde resmen devleşti. Zaten şu söz Lis'in performansını en güzel şekilde özetliyor. Bu adam dün gece Fenerbahçe'nin önüne duvar örüyordu. Gerçekten de öyleydi. Asensio'nun füzesinden Fred'in kafa vuruşuna kadar ne geldiyse çıkardı. Takımına o paha biçilmez bir puanı tek başına getiren isim oldu diyebiliriz. İyi de bu sürpriz skoru sadece bir kalecinin inanılmaz performansıyla açıklayabilir miyiz? Elbette hayır. Şimdi işin biraz daha derinine, yani taktik tahtasına bakma zamanı. Bu skorun arkasında yatan stratejik hamleler neydi? Bakın, bu tablo aslında bütün o taktiksel mücadeleyi özetliyor. Fenerbahçe'nin planı neydi? Yaratıcılıkla baskı kurmak. Ama nerede tıkandı? O son paslardaki isabetsizlikte ve bitiricilikteki eksiklikte. Göztepe'nin buna cevabı ise kusursuzdu. Sahaya müthiş yayılan kompakt bir savunma ve yakaladıkları her fırsatta çıktıkları o tehlikeli kontra ataklar. Bu plan Fenerbahçe'nin bütün silahlarını etkisiz hale getirdi. Fenerbahçe tarafında yolunda gitmeyen 3 temel nokta vardı. Birincisi, ceza sahası içinde o son dokunuşu yapacak, pozisyonu gole çevirecek net bir santraforun eksikliği çok hissedildi. İkincisi, İsmail Yüksek'in sakatlığı sonrası orta sahanın dengesi tamamen bozuldu ve son olarak özellikle kanatlardan yapılan o son paslar, o son ortalar bir türlü doğru adresi bulamadı. İşte bu 3 sorun galibiyeti adeta alıp götürdü. Göztepe'ye baktığımızda ise başarının sırrı çok net. Teknik direktör Stoylov'un onca eksiğe rağmen takımı maça kusursuz hazırlaması. Stoperde normalde oynamayan Godoy ve Taha'nın inanılmaz uyumu. Ve tabii ki orta sahada Çerni, Mirovashi ve Olayitan üçlüsünün bitmek bilmeyen enerjisi ve mücadelesi. Bu takım sadece savunma yapmadı, planına harfiyen sadık kalarak ders verdi. Peki, Kadıköy'den çıkan bu bir birlik skorun en büyük sonucu, en can alıcı etkisi ne oldu? Elbette şampiyonluk yarışındaki dengelerin bir anda değişmesi. Gelin şimdi son duruma ve takımları bekleyen o kritik haftalara bir bakalım. İşte bu grafik maçın Fenerbahçe adına en acı sonucunu gösteriyor. Bu beraberlikle birlikte lider Galatasaray'la aradaki puan farkı bir anda 3'e çıktı. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda inanılmaz kritik 2 puanı kendi evinde bırakmış oldu.
Puan durumuna genel olarak baktığımızda Fenerbahçe 43 puanla ikinci sırada kalırken Göztepe aldığı bu altın değerindeki puanla 36 puana yükseldi ve lig dördüncülüğündeki yerini iyice sağlamlaştırdı. İzmir ekibi için Avrupa hedefi artık hiç de uzak bir hayal değil. Şimdi iki takımı da çok zorlu maçlar bekliyor. Fenerbahçe önce Avrupa'da FCSPA'ye, hemen ardından ligde Kocaelispor'a konuk olacak. Bu iki deplasman yarışta kalıp kalmayacaklarını gösterecek. Göztepe ise yakaladığı bu iyi havayı evinde Fatih Karagümrük karşısında sürdürmek isteyecek. Kısacası bu maç bize Süper Lig'de hiçbir şeyin garanti olmadığını, favorilerin her zaman kazanamayacağını bir kez daha tokat gibi yüzümüze vurdu. Gecenin sonunda kazanan, ligin en golcü takımının hücum gücü değil, Göztepe'nin o sarsılmaz takım disiplini ve savunması oldu. Ve şimdi en önemli soruyu size soralım. Ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bıraktığı bu 2 puan şampiyonluğa mal olur mu? Yoksa bu uzun maratonda böyle kayıplar normaldir, konuşmak için henüz çok mu erken? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.